Herkese selamlar. Bugün Dubai'nin en merkezi yerlerinden birinde, hatta belki de en merkezi yerinden size sesleniyorum. Mikrofonum şu an bağlı ama çok aktif bir caddede olduğum için, çok akan trafiğin olduğu bir caddede olduğum için araç sesleri geliyor olabilir. Mikrofonu da biraz gizlemek durumunda kalıyorum çünkü bazı yerlerde mikrofonla çekim yapmaya izin vermeyebiliyor güvenlikler. O yüzden olabildiğince size sesimi en net şekilde ulaştırabilmek için mikrofonla çekim yapmaya gayret edeceğim. Şimdi neredeyiz? Sürpriz bir yerdeyiz. Burası Dubai'nin en merkezi yerlerinden birisi dediğim gibi. Hatta belki de en merkezi yeri. Şimdi kamerayı şöyle bir çevireyim ve şu anda göreceğiniz manzara Dubai'de görebileceğiniz en güzel manzaralardan birisi. Burj Khalifa'dayız arkadaşlar. Burası Burj Khalifa'yı uzunlamasına en rahat görebileceğiniz ve en kolay fotoğrafları çekebileceğiniz yer. Çünkü genelde Burj Khalifa'yı şu an tam o gördüğünüz noktanın hemen ön tarafında Dubai Mall'un bahçesi var. Ve o Dubai Mall'un su gösterisinin yapıldığı bahçede fotoğraflar çekiliyor. Ama çok yakın bir mesafede olduğu için Burj Khalifa, bu fotoğraflar maalesef çok böyle farklı açılardan çekiliyor. Yani doğru düzgün çıkmıyor bu fotoğraflar. O yüzden Dubai'de Burj Khalifa ile fotoğraf çekilebileceğiniz en güzel yer burası diyebilirim. Basamaklardan iniyorum, biraz da oraya bakıyorum, düşmeyelim. Aman Allah. Şimdi bahsettiğim gibi Burj Khalifa'ya geldim. Burj Khalifa'nın buraları biraz göstermek istiyorum size. Dünyadaki en ilgi çeken yapılardan birisi, hatta birincisi diyebilirim. Birazcık da orayı göstererek anlatayım size. Şöyle. Arkadaşlar, Dubai'nin en güzel yanlarından birisi böyle muhteşem manzaralara sahip olan yapıları, ikonik sembolleri. Burj Khalifa bildiğiniz gibi dünyanın en uzun binası şu anda. Ve şu anda bildiğim kadarıyla yani Dubai ve Abu Dhabi'nin arasında olan bir çekişme var en yüksek binayı yapabilmek adına. Abu Dhabi'nin bazı çalışmalara başlandığı söyleniyor Burj Khalifa'dan daha uzun bina yapabilmek için. Ama bunu duyan Dubai hükümeti durur mu? Tabii ki durmaz. Burj Khalifa'dan ve Abu Dhabi'nin planladığı bu yeni projeden çok daha yüksek bir bina yapmayı hedefliyorlarmış duyduğuma göre haber kaynaklarında. Burası Burj Khalifa'nın bu süs havuzun, yani Dubai Mall ve Burj Khalifa'nın birleştiği Fountain adı verilen su gösterisinin yapıldığı havuzun en son noktası. Buradan hemen şu kadrajda sol tarafta gördüğünüz yoldan, köprüden karşıya geçerek su gösterisinin yapıldığı yere gidebiliyorsunuz. Hatta ben şöyle o tarafa yetişmeye çalışayım diyeceğim ama çünkü şöyle bir güzellik var. Burj Khalifa'nın burada top atıyorlar arkadaşlar Ramazan nedeniyle. Yetişebilirsem eğer o topu göstermeye çalışacağım size. Yetişemezsem de artık kusura bakmayın. Çünkü yürümekle biraz vakit kaybettim. O yüzden gecikebilirim. Burada insanlar, bisikletler, skuterlar çok fazla. O yüzden etrafıma bakmak zorunda kalıyorum bazen kamera yerine. Şimdiden kusura bakmayın o yüzden. Bu tarzda oturacak yerler de var bu arada. İşte kafeler, restoranlar vesaire var. Hemen şu yan tarafta gördüğünüz kısa bina ise otel arkadaşlar. Çok da güzel bir otel açıkçası. Yani belki de hani bu Dubai'de kalabileceğiniz en güzel otellerden birisi manzara olarak. Çünkü çıktığınızda bu manzarayı görüyorsunuz. Elektrik direği izin verirse ben de size göstereceğim. Evet. Elektrik direği ne abi? Lamba izin verirse göstereceğim demek istedim. Güzel oluyor. Bazen böyle spontane gelişen anlar oluyor. Bunları da aslında videoya eklemek istiyorum. Çünkü keyifli oluyor izlemesi de. Ben bile hatta kurgusunu yaparken çok keyif alıyorum bunu gösterirken, anlatırken vesaire. Şimdi bu yürüyüş yolundan dümdüz ilerliyoruz. Şöyle göstereyim size de. Bu yürüyüş yolundan dümdüz ilerlediğimizde zaten hep Burj Khalifa manzarasıyla ilerliyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim. Burj Khalifa'yı görerek bu yoldan ilerliyorsunuz. Hemen şu karşıda, bilmiyorum tabii biraz uzak gözüküyor mu kamerada ama hemen şu karşı tarafta bir kalabalık gözüküyor. O kalabalığın bulunduğu yerde top atışı gerçekleştirilecek. Yetişeceğim diye umuyorum. Saat 6.30'da burada iftar saati oluyor. Umarım yetişebilirim. Şöyle biraz da hızlanayım sizin için. O arada da güzel manzarayı göstermiş olayım size.
Kalabalığı daha net görebiliyorsunuzdur diye umuyorum. Polisler barikatlar çekmişler. İnsanları çok fazla yaklaşmasınlar diye. Ve bir polis arabası var orada. Bu arada Dubai'de normal zamanlarda polis görme olasılığınız çok az. Çünkü emirlik zaten dünyanın en güvenli yerlerinden birisi olduğu için o yüzden böyle her yerde polis göremiyorsunuz. Çünkü zaten bir kontrol mekanizması var. Kurallar çok sıkı. O yüzden herhangi bir ekstrem vaka yaşanmıyor kolay kolay. Yetişeceğim diye umuyorum. Çok yaklaştım ama iftar saati de çok yaklaştı. Atılmak üzere olabilir hatta. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Evet, şu anda duyduğunuz gibi top atışı gerçekleşti ve ezan okumaya başladı. İnanılmaz patladı ya. Yemin ederim herkes yerlere yattı. Şöyle burayı da göstereyim size. Bu arada topun da tam hizasında durmuşuz maşallah. Tam böyle bizde patladı. Allah'tan sadece ses. Herhangi bir şey yok. Ya bütün sırrı bozdun ya. Şöyle göstermiş olayım size de. Bu arada buradan da herhalde canlı yayın yapılıyor. Çünkü kameralar falan var. Işık sistemi kurmuşlar. Şöyle topu da yakından göstereyim size. Evet, Dubai'de iftar vaktini belli edebilmek için birkaç noktada bu şekilde top atışı gerçekleştiriliyor. O atılan top da şu anda ekranda gördüğünüz top. Onlar da Dubai polisinden polisler. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Dubai'de ezan inanılmaz sakin bir şekilde okunuyor. Hani biz bizim ülkede alışmışız böyle hani çok böyle bizim hocalar coşkulu okuyor ezanı. Ama burada çok güzel bir sakinlik var böyle. Yani şunu söyleyebilirim size. Turistler bile buna mest oluyor arkadaşlar. Yani çok böyle huzurlu okunuyor, çok sakin okunuyor. Çünkü burada gayrimüslim nüfus çok fazla biliyorsunuz. Onlara da saygı göstermek istiyorlar. Tabii ki onlar da burada yaşayan Müslümanlara çok saygı gösteriyorlar. Bu da ayrı bir konu. Bu arada şimdi fark ettim, insanlar topla fotoğraf falan çektirebiliyorlar. Ben de şöyle bir göstereyim size yakından. Bayağı ihtişamlı, bayağı böyle bakımlı bir top getirmişler. Yeni boyanmış herhalde. Çok güzel duruyor vallahi, çok otantik bir görüntü. Ben çok beğendim. Şöyle yakından göstermiş olayım sizlere bu topu da. Bizim de topla bir fotoğrafımız olmasın da şuradan alırız. Evet, Burj Khalifa'da Ramazan bu şekilde. İnsanlar şu an oruçlarını açtılar. Ben de hemen yemeğimi yiyeyim. Sizlere tekrardan buraları göstermeye devam edeceğim. Şimdi tekrardan selamlar. Akşamı ettik. Buranın manzarası yine inanılmaz bir hale büründü. Ben size birazcık buranın manzaralarını göstereyim konuşmaya başlamadan önce. Kameramı çeviriyorum ve muhteşem downtown manzarasını size gösteriyorum. Arkadaşlar burası Dubai'nin şehir merkezinin göbeği diyebileceğim bir lokasyon. Hemen kameramı şöyle sola çevirdiğimde upuzun Burj Khalifa'yı görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek binası burası. Bu arada insanların aslında çoğunun bilmediği bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Şimdi Burj Khalifa hemen burada kadrajda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun hemen yan tarafı da Dubai Mall. Karşıda beyaz ışıkları, sarı ışıkları gördüğünüz yer Dubai Mall. Dünyanın en büyük alışveriş merkezi. İnsanlar bunu bazen çok ayrı lokasyonlarda zannedebiliyorlar ama bunlar aslında bitişik bir şekilde dizayn edilmiş ve hemen bu önümde görmüş olduğunuz Fountain adı verilen süs havuzuyla birlikte böyle çevreleniyorlar. Bu Fountain dediğimiz süs havuzunda da şöyle bir olay var.
Her yarım saatte bir burada su gösterisi oluyor. Tabii şu an Ramazan olduğu için 6.30'da başlıyor normalde ama şu anda sanırım bir saat sonra falan başlatıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü henüz başlamadı. Akşam 6.30'da burada ezan okunuyor. Zaten top patlatıldı, göstermiştim size. 6.30'da ezan okunuyor. Ve insanlar oruçlarını açıyorlar, iftarlarını yapıyorlar. Bu arada Downtown'un en dikkat çeken özelliklerinden birisini de söylemeden geçmek istemiyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi Downtown o kadar güzel dizayn edilmiş ki, şehir merkezi diyelim, birazcık Türkçeleştirelim. Şehir merkezi o kadar güzel dizayn edilmiş ki böyle ışıl ışıl binalar var her yerde. Yani ışıksız bir bina görmek çok zor gerçekten. Yani en böyle ışıksız dediğiniz binanın tepesinde hemen şu karşıda görmüş olduğunuz gibi MR yazıları var. Bu arada MR buranın bir müteahhit şirketi, devlet destekli bir şirket ve Dubai'nin neredeyse %80'ini MR ve Damak adı verilen bu iki müteahhit şirket yapmış, inşaat şirketi yapmış. Zaten Dubai Mall'un da Burj Khalifa'nın da inşaatını yapan MR firması. Şöyle upuzun Burj Khalifa'yı da göstermiş olayım size. Arkadaşlar o kadar büyük ki gerçekten. Kadraja sığdırmakta ben bazen zorluk çekiyorum. Yani en tepesine kadar size göstermeye. Benim şu an bulunduğum yer ise Burj Khalifa'nın hemen arka tarafında yer alan böyle bayağı geniş bir oturma alanı diyebilirim buraya. Arka tarafta çim var. Bayağı büyük bir alan. Burada insanlar oturup sohbet muhabbet edebiliyorlar. Hemen o çimin tam ortasında şöyle kocaman bir Birleşik Arap Emirlikleri bayrağı var dalgalanan. Arka tarafında yine aynı şekilde MR'ın, Damak'ın, farklı firmaların yaptığı gökdelenleri görüyorsunuz. Downtown'un geneli gökdelen bu arada arkadaşlar. Yani %90'lık kısmı gökdelen diyebilirim bu şekilde. Birazcık daha çevreye yayıldıkça gökdelen sayısı azalıyor. Daha böyle müstakil evlere bırakıyor. En yoğun olan bölge gökdelen anlamında bu Dubai Mall'un olduğu, yani Burj Khalifa'nın olduğu downtown kısmı ve Dubai'nin ikinci en yoğun bölgesindeki marina tarafı. Orada da çok fazla gökdelen var. O tarafı da ekstra göstereceğim zaten sizlere videolarını çekip. Şimdi size göstermek istediğim bir bina var. Çok ikonik. Ben Dubai'ye geldiğimde çok şaşırmıştım bu binayı gördüğümde. Hatta önce algılayamadım. Sonradan fark ettim hani böyle bir tasarıma sahip olduğunu. Hemen kamerayı çeviriyorum. Arkadaşlar şu anda kadrajda görmüş olduğunuz şu bina, hatta biraz daha yakınlaştırayım sizin için. Hemen şu arkada görmüş olduğunuz binanın şöyle bir muhabbeti var. Şimdi o bina iki farklı blok üzerinde yükseliyor. Ortası tamamen boş. O iki bloğun tam tepe noktasında yaklaşık bir 6-7 kat birleşiyor. Yani binayı birleştirmişler. Ama şöyle bir gerçek var ki o binayı birleştirirken gemi şeklinde dizayn etmişler. Ben daha uzak bir noktadan size zaten görüntülerini alacağım. O kadar böyle güzel dizayn etmişler ki o binayı, tam da ortasına bir sonsuzluk havuzu yerleştirmişler. Bazen böyle hava açıkken, ışıkları oranın çok yoğunken yeşil yeşil parlıyor böyle orası. Belki şu an siz de görüyor olabilirsiniz ekranda hatta. Çok ikonik bir bina. Dubai'de arkadaşlar zaten şunu da söyleyeyim, etraftaki binalardan görmüşsünüzdür. Gerçekten ikonik binalar var. Hani birbirinin benzeri olmayan, ışıl ışıl böyle renklendirilmiş, ışıklarla renklendirilmiş çok fazla bina var. Videonun başında şu bahsettiğim kısım ise hemen ön tarafta gördüğünüz bu küçük katlı yerler ise otel. Yine MR'a ait, yani MR'ın daha doğrusu inşa ettiği otel. Şöyle biraz yakınlaştırarak göstereyim. Şu an yakınlaştırdığım nokta ise Souk El Bahar diye geçen Dubai Mall'un hemen kapısından çıktığınızda karşıya geçtiğiniz mini bir çarşı gibi bir otantik hava yaratmışlar aslında orada. Oraya da girip gösteririm biraz sonra sizler için. Orada ne var? Özellikle orada görmenizi istediğim şey, eğer buraya yolunuz düşerse gerçekten, Time Out Market diye bir yer var arkadaşlar. Time Out Market bir, aslında nasıl söyleyeyim, bir restoran alanı gibi düşün. Hani bizim böyle alışveriş merkezlerinde yemek alanları olur ya, öyle bir yer. Ama öyle bir tasarlamışlar ki içeriği. İçerisi tamamen simsiyah. Duvarlar vesaire tamamen simsiyah boyanmış. Ve hiçbir restoranın kendine ait bir masası yok. Yani tamamen açık masalar. Herkes istediği masaya, istediği yere oturabiliyor. Farklı dünya mutfaklarından yer alan 20-30 tane farklı restoran var. Ve siz bu restoranlarda dilediğiniz gibi yemek alıp oturabiliyorsunuz istediğiniz masaya. Alkol tüketebiliyorsunuz. Bazı yerlerde alkolde sıkıntı çıkarabiliyorlar. Alkol lisansı vesaire sorabiliyorlar ama genelinde böyle turistik mekanlarda çok sormuyorlar bildiğim kadarıyla. Orada alkolünüzü tüketebilirsiniz eğer istiyorsanız. Ramazan alkol konuşuyoruz var ya, yemin ederim çarpılacağız. Alkol tüketebiliyorsunuz, yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda o ilk yaklaştığım anda, yani
Şu yaklaştığım kısım, hemen şu ışıkların üst tarafında bir cam balkonu var. Bu cam balkon inanılmaz keyifli çünkü izlemesi o kadar güzel ki burayı. Birazcık böyle yüksekte kaldığınız bir yer. DJ'nin çantası da elimde böyle emanet gibi kaldı. Birazcık böyle yüksekten izlediğiniz bir yer. Bütün bu fountain dediğimiz süs havuzu sizin böyle ayaklarınızın altında kalıyor. İkinci bir lokasyon göstereceğim. Orası çok daha güzel. Şimdi Time Out Market'i önerdik. Burası restoranvari bir yer. Yani içeri girdiğinizde bu arada bir şey yemeden de oturabiliyorsunuz. Çok kimse karışmıyorsa. Biraz Starbucks kültürü gibi bir şey var içeride. Ama şu an göstereceğim yer tamamen bedava arkadaşlar. Ve çoğu insan inanın burayı bilmiyor. Hemen kamerayı çeviriyorum. Şöyle yerini de net tarif etmiş olayım size. Burj Khalifa burası. Karşısı Dubai Mall. Dubai Mall'dan çıktınız. Aynı yürüyüş yolundan devam ettiniz. Burj Khalifa'nın önünden bu yol sizi çevirip buraya getiriyor. Bu arada şu karşıda sanırım sinema salonu gibi bir yer. Buraya getiriyor. Şimdi burada hemen şu ışıkların, çimlerin, ağaçvari şeylerin olduğu yerin üstü bir teras kat arkadaşlar. Burayı kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor değil mi? Yani çoğu insan bilmiyor. Hatta şimdi oraya çıkartayım sizi. Burası inanılmaz güzel bir yer. Neden inanılmaz güzel bir yer? Şimdi gördüğünüz gibi orası bayağı bir yüksekte kalıyor. Yani neredeyse bir binanın 2. katı kadar yüksekte kalıyor. Ve güzelliği şurada, önü fountain. Yani gösterinin yapıldığı yer. Ve gösteriyi 2. kattan rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Çok da keyifli oluyor gerçekten. Şimdi sizi bir oraya götüreyim, göstereyim. Çünkü görünce siz de şaşıracaksınız. Hani böyle bir yerin tıklım tıklım olması gerekiyor normalde. Ama artık insanlar bilmediğinden mi, keşfetmediğinden mi nedir? Bu arada ışık biraz azalıyor. Görüntü biraz kumlanabilir. İnsanlar bilmediğinden midir nedir? Gerçekten çok az insan buraya çıkıyor. Çok az insan görüyor. Şöyle kamerayı çevireyim, çıkarken de göstermiş olayım size. Böyle ışıklı bir merdivenden çıkıyorsunuz. Tabii şu an bayağı bir insan burayı keşfetmiş. O da ayrı bir şey de. Normalde yazın böyle değil arkadaşlar. Burayı kimse bilmiyordu biz Ağustos ayında geldiğimizde. Şöyle çim bir alan burası, boydan boya. Çocuklar yuvarlanıyor, insanlar çimlere yatmış falan. Burası da Burj Khalifa. Yani dibiniz. Burj Khalifa'yı etrafta bir şey olmadan fotoğraflayabileceğiniz ya da Burj Khalifa ile fotoğraf çekilebileceğiniz en güzel nokta. Şimdi burayı niye abartı abartı anlattığımı anlayacaksınız. Az önce bahsettiğim şeyi göstereceğim size. Buradan böyle yürüyüp buranın en sonuna geldiğiniz zaman şöyle bir manzarayla karşılaşacaksınız. Bu arada kenarda da böyle merdiven yerleri var. Kenarına inebiliyorsunuz. Şimdi şurası benim az önce durduğum yerde. Ben oradan böyle geldim. Merdivenden yukarıya çıktım ve buraya geldim. Şimdi burayı niye bu kadar övdüm onu da göstereyim hemen size. Arkadaşlar bahsettiğim şey tam olarak bu. Siz buraya geldiğiniz zaman bu önümde görmüş olduğunuz fountain'da yapılan su gösterisini yaklaşık 2 kat uzunluğunda dizayn edilmiş bir terastan izliyor olacaksınız. Normalde bu gösteriyi insanlar karşıda görmüş olduğunuz o sarı ışıkların olduğu yerde demir trabzanların yanında izliyorlar. Ve o kadar kalabalık oluyor ki orası, özellikle turist sezonlarında. Yani yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Hani gösteriden bir 15 dakika 10 dakika önce falan gidip en önde duracaksınız da anca öyle yer bulacaksınız. Bu terasa çıkabiliyorsunuz ve bu terasta böyle rahat rahat, sıkışık tıkışık insanların arasında böyle cinnet geçirmeden rahat rahat izleyebiliyorsunuz bu gösteriyi. Hatta tesadüftür ki şu anda da şöyle ışıklı bir gösteri başladı. Onu da göstereyim size.
Arkadaşlar gösteri de bu şekildeydi. Dubai'ye, Burj Khalifa'ya yolunuz düşerse Fountain adı verilen bu havuzda yapılan bu su gösterisini mutlaka ama mutlaka izleyin bence. Çok güzel bir keyif. Ve bir de şunu söylemek istiyorum size. Şimdi az önce size şu terası gösterdim ya, kamerayı tekrar çevireyim. Bu gösterdiğim terası şimdi niye bu kadar övdüğümü anlamışsınızdır. Burada gerçekleştirilen bu gösteriyi en net şekilde oradan izleyebiliyorsunuz. Herkese selam. Tekrardan Dubai Mall'un içerisindeyim şu anda. Dünyanın en büyük akvaryumlarından birisini göstereceğim şu an sizlere. Bu akvaryum Dubai Mall'un içerisinde ve dünyanın en büyük akvaryumlarından birisi. Şu an kameramı çeviriyorum ve sizi bu görsel zevkle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Siz de Dubai Mall'a geldiğinizde bu arkamda görmüş olduğunuz akvaryumuna gelip böyle ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Artı ekstra para vererek de bahsettiğim gibi dalış yapabiliyorsunuz. İçerisine girip gezebiliyorsunuz. Bence kesinlikle denenmesi gereken bir şey. Turist olarak geldiyseniz kesinlikle denemelisiniz. Şöyle size ne kadar büyük olduğunu gösterebilmek için de bir ucundan bir ucuna doğru şu an kamerayı çeviriyorum. İnanılmaz büyük gerçekten arkadaşlar. Şu an kamerada ne kadar gözüküyor bu, ne kadar aktarabiliyorum size bilmiyorum ama yani içeride şu an belki görüyorsunuzdur, sağ tarafta balık sürüsü geziyor. Ve artı büyük köpek balıkları var. Şurada yine kendi halinde dönen bir balık çeşidi var. Bu arada bunun üstü de tamamen dev bir ekran. Orada da akvaryumla alakalı bilgiler, görüntüler gösteriliyor ya da reklam yayınlanıyor. Şimdi metroya gidiyoruz. Saat biraz geç oldu. Metro ile dönelim dedik. Çünkü araçla döndüğümüz zaman çok uzun süre alıyor. Bir de hafta sonu olunca, özellikle pazar günü olunca şu an saat 11'i 20 geçiyor. Yani gece oldu diyebiliriz. Bizim evimizin mesafesi buradan biraz uzak olduğu için metro ile gitmeyi tercih edeceğiz. O yüzden metroya doğru yürüyoruz. Metrodaki süreci de size biraz göstermiş olurum böylece. Normalde biz araçla gittiğimiz zaman 30-35 dakika civarı sürüyor. Şu anki saate göre söylüyorum. Eğer yoğun saatte gidersek yaklaşık 45-50 dakika, hatta bazen 1 saat 10 dakikaya kadar çıkabiliyor trafikten kaynaklı. Ama metroyla 15 dakika 16 dakika sonra evin orada oluyoruz. Saat 40 oldu. Yani 23.40 oldu. Biz hala yürüyoruz. 10 dakika geçti. Ha, bu arada daha önce hiç süre tutmadım. Hani ne kadar sürede bu ara yolu yürüyoruz diye. Sadece hani uzun olduğunu bildiğim için artık vücut herhalde alışkanlık haline getirdi. Yürürken çok sorgulamıyor ne kadar uzun diye. Metro kapanmış arkadaşlar. Kaldık Dubai Mall'da. Mecbur taksiyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu taksi işini halledelim. Tekrardan açayım. Ya inanılmaz saçma bir şey oldu. Şu an anlatacağım size, inanamayacaksınız. Biz metroya yürüdük. Metroya binecektik. Metro kapanmış. Metro kapanınca ne oldu? Tabii boşa düştük. Mecbur taksiye atladık Dubai Mall'dan. 60 dirheme geldik vallahi buraya. Kapanışı da yapayım şöyle. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Taksi macerasında yaşadığımıza göre kapanışa geçebiliriz artık. Arkadaşlar çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Metronun kapanması sonrası bir taksi macerası yaşadık. Bize de sürpriz oldu açıkçası. Video içinde güzel bir macera oldu diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.